8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şu anki konuğumuz obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca. Can Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Fatih Hocam. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler Burcu Hanım. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Tam günümüzün konusu var. Hocam zaten maşallah incecik ama incecik olmayanlar için derman oluyorsunuz. Çağımızın hastalığı obezite ve obezite ile beraber de diyabet ki bu hakikaten toplumda çok fazla sayıda hastanın olduğu ve her geçen günde artan bir konu ve bundan muzdarip olan pek çok kişi var ve bu hastalığın sonrasıyla ilgili de çok ciddi. Yani hastalığa yakalandınız ama sonrasında da pek çok problem eşlik ediyor ve hayat kalitenizi düşürüyor. Yani yaşlanıyoruz ama böyle bir ton avuç ilaçlar kullanarak götürdüğümüz bir süreç var. Bu nedenle size ilk soru olarak diyabet nedir? Diyabet olduğumuzu nasıl anlarızla bir başlayalım. Bunun çünkü cerrahi prosedürüne sonra gireceğiz. Evet, aslında söylediğiniz gibi obezite çok salgın ve obezitede diyabetin %80'inden sorumlu. Yani obez bireyler önce insülin direnci sonra diyabet hastası olabiliyorlar ne yazık ki. Diyabet dediğimizde herkesin halkımızda bildiği gibi kandaki şeker oranının yüksek olması. Bilimsel olarak açlık 126'ın üstü, tokluk 200'ün üzerindeyse şeker hastalığından bahsediliyor. Peki hastalar bunu nasıl anlıyorlar? Aslında şeker hastalarını olduğu kadar Türkiye'de yaklaşık 15 milyon şeker hastası var. Bir bu kadar da %50 kişi de şeker hastası olduğunu farkında değil. Nasıl anlayabiliyorlar? Gece çok sık idrara kalkıyorlarsa, çok su içiyorlarsa, ciltlerinde kuruluk varsa, cilt yaraları iyileşmiyorsa, işte kadınlarda sık sık idrar yolu enfeksiyonu oluyorsa, mesela kadın doğumcuya gidiyor, o önerebiliyor, bir bakalım diyor. Ya da erkekler ürolojiye gidiyor, sertleşme problemleri varsa, ya da bazı hastalar diyor ki ya sürekli ayaklarım yanıyor, benim bacaklarım ağrıyor, ayaklarımda uyuşma var ama bilmiyor şeker hastası olduğunu. Bunların mutlaka aile hekimlerine gidip bir şekerlerine baktırıp, insülinlerine baktırıp hatta hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık bir şeker ortalamalarına baktırırlarsa çok daha rahat tanı konabilir. Tanı konarsa da mutlaka da aile hekimlerine öncelikle gitmelerini öneriyoruz. Peki metabolik cerrahisi nedir hocam? En iyi siz açıklarsınız bunu, onun için soralım dedik. Metabolik cerrahi sonrası da hedef nedir sizlerde? Şimdi metabolik cerrahide şu, önce dahiliyeye gitsin diyoruz bu hastalarımız. Eğer bunlar ilaçla, insülinle, diyetle, egzersizle şekeri kontrol altına alamıyorlarsa biz bunları metabolik cerrahi dediğimiz ameliyat öneriyoruz. Metabolik cerrahiden önce metabolik sendromu da anlatayım. Sadece şeker hastası olmak yetmiyor. Şeker hastasıysa bir kişi mutlaka yanında kolesterol yüksekliği olabiliyor. Karaciğer yağlanması, işte obezitedir, kilo fazlalığı oluyor. Biz tek bir ameliyatta bunların hepsini ortadan kaldırabiliyoruz. Hedeflerimiz de ameliyat sonrası kişinin şekerini normal seviyeye getirmek, hem de hiç ilaç kullanmadan. Tansiyonu varsa onu ortadan kaldırmak, kolesterol yüksekliği varsa bunu ortadan kaldırmak, karaciğer yağlanmasını normale çekmek. Bunun yanında da obezite normal, zayıf bir sağlıklı birey haline getirmeyi hedefliyoruz. Estetik tarafından en son söylediğiniz madde çok ilgilendirebilir bence. Evet, estetik açısından önemli. Biz daha çok sağlık açısına bakıyoruz. Estetik ikinci kazanımımız oluyor bizim. Çünkü bu dediğimiz şeylerden kurtulduğu zaman hasta kişinin yaşam süresi çok ciddi oranda artıyor. Kesinlikle. Daha da önemlisi yaşam kalitesi artıyor. Çünkü kolesterol yüksek olanın, tansiyonu yüksek olanın, şekeri yüksek olanın yaşam kalitesi ne yazık ki çok zor oluyor. Kesinlikle. Şimdi hocam obezite cerrahisi dediğimizde genellikle kişiler işte vücut kütle indeksi belli bir oranın üstündeyse size geliyorlar, ameliyat oluyorlar. Bu tamam. Bununla beraber metabolik sendrom diye az önce bahsettiğiniz konu aslında çok daha önemli. Çünkü bunlar sadece obezite değil, beraberinde bir sürü de hastalıkla birlikte geliyorlar. Metabolik cerrahi ile obezite cerrahisi arasındaki farklar nedir? Ortak yönleri nedir? Biraz da bundan bahseder misiniz? Tabii ki. Ortak yönleri de çok, farklılık yönleri de çok. Orada şimdi şunu hedeflemek lazım. İFSO da bunu belirtiyor. Hastayı ne için ameliyat ediyorsun? Hastayı zayıflatmak için ameliyat ediyorsanız hangi ameliyatı yaparsanız yapın o bir obezite cerrahisidir en basit anlamda. Hastanın şekerini düşürmek amaçlı bir ameliyat yapıyorsanız bu da metabolik cerrahidir. Teknik farklılıklar söylersek, yani seyirciler de anlasın diye. Diyelim 1.70 boyunda bir kişi var, 120 kilo, şekeri var, bir tane şeker ilacı kullanıyor. Şekerleri de 3 aylık ortalaması 7,5-8, hafif yüksek. Bu hastaya sadece tüp mide yapabilirsiniz. Bu hasta çünkü zayıfladığında bir tane ilaç kullanıyor, şekeri de normal döner. Zayıfladıkça insülin direnci düzelir, hasta düzelir. Ama hasta 1.70 boyunda 90 kilo, bu sefer klas 1 obez, çok kilolu değil, yani 120 kilo değil. İnsülin kullanıyor, diyet yapıyor, ilaç kullanıyor, hala şekerler çok yüksek. 300-400'lerde, 500'lerde bu hastaya tüp mide yaparsanız hiçbir işe yaramaz.
Bu hastaya da metabolik cerrahi dediğimiz bağırsaklara müdahale ettiğimiz bir transit bir partisyon ameliyatını yapmak lazım. Burada amaç hormonal etkiyi artırmak, hastayı zayıflatmak değil, hastanın faydalı hormonlarını, GLP-1 dediğimiz hormonu artırarak kişinin vücudunda olup ürettiği insülini kullanamıyor, bunu kullanabilir hale getirelim. Neden? İnsülin ne işe yarıyor? Kandaki şekeri hücre içine sokuyor, doku içine sokuyor. Kanda şeker düşünce de kişinin şeker hastalığı düzeliyor. Dokulara şeker girince şeker hastası sürekli yemek yemek isterler. Yemek yemek istemiyorlar çünkü yedikleri yiyeceği kullanabiliyorlar artık. Bu şekilde temel farkları var. Can Hocam, önceden kişi geçirdiyse bir ameliyat, Evet. sizin yaptığınız bu ameliyatlara etkisi var mı? Bir fark ettirir mi? Yapmıyoruz der misiniz? Tabii orada şu önemli, ameliyatlar tabii ki bizi engelliyor demeyeyim de teknik olarak zorlaştırabiliyor. Özellikle açık cerrahi olduysa ya da kapalı cerrahi olduysa yapışıklık daha az oluyor. Ne kadar çok ameliyat geçirdiyse karın içine yapışıklık da o kadar çok oluyor. Mesela bununla ilgili ortalama ameliyatımız 2,5-3 saat sürüyor diyabet ameliyatı. Bir tane hastam vardı, apandis patlamış, doktora geç gitmiş. Ameliyat sonrası komplikasyon olmuş, karın içi inanılmaz yapışıktı. Ameliyat 6 saat sürdü, teknik olarak zorlaştırıyor. Ya da bir tane hastamız vardı, çocukken midesi, gastroşiyezis dediğimiz midesi dışarıdaymış, sonra mide içeri alınmış. Bu çok inanılmaz teknik olarak zordur. Biz bunu gene laparoskopik olarak yapmayı başardık. Ya da şeker hastalarında en çok bizi zorlayan diyelim bypass ameliyatı geçiriyorlar. %20'si bypasslı. Bunları mutlaka ameliyat öncesi iyi hazırlamak lazım. Hasta kan sulandırıcı kullanıyor. Mutlaka kardiyoloji doktorundan onay almak lazım. Kan sulandırıcısını işte aspirin ya da başka sulandırıcı kullanıyorsa onları kesip iğne dediğimiz heparine geçmek lazım. Bu şekilde doğru hazırlayarak bir engel teşkil etmiyor ama daha ciddiye almamızı, olayı önemsememizi gösteriyor. O zaman hastalar size ilk başvurduğunda aslında bunları en ince ayrıntısına kadar geçmiş hikayelerini anlatması gerekiyor ki siz de ona göre. Tabii ki kaç yıllık diyabet hastası, ne ilaç kullandı, insüline ne zaman başladı ya da hiç başlamadı ya da ne oldu da şeker hastalığı çıktı. Mesela kimisi iflas ediyor, şeker hastalığı çıkıyor. Kimisi bir yakınını kaybediyor, şeker hastalığı çıkıyor. Ya da genetiklik olabiliyor İşte mu hocam? ailesinde var mı? Tam onu diyecektim. Evet. Genetik olarak ailesinde var mı? Çünkü ara formlar var şeker hastalığında. Onun dışında ne ameliyat oldu? Hepsini detaylı sorup inceleyip öyle ameliyat etmek lazım. Yoksa ameliyatlar riskli ameliyatlar oluyor. Peki hastalar ameliyat olduktan sonra şeker ilaçlarını bırakabilirler mi ya da bırakmalılar mı? Evet, burada da şöyle biz ameliyat öncesinde mutlaka kan tahlili yapıyoruz. Vücudu ne kadar insülin üretiyor bunu tespit ediyoruz. Zaten o tespit ettiğimize göre eğer ameliyata uygun diyorsak %90 ilaçlar, insülini bırakıyorlar. Ya baştan biz hasta diyoruz ki siz ameliyat edemeyiz, ameliyattan fayda görmezsiniz. O zaman zaten o hastaya ameliyat etmiyoruz. Ama ameliyattan ciddi fayda görecekleri %90 ilacı bırakıyor. Hafif fayda görecek ya da orta fayda görecekler nedir? Hasta insülin kullanıyordur, depoları azalmıştır. Hastaya diyoruz ki insülini bırakırsan belki 1 ya da 2 hap kullanman gerekebilir. Onu ameliyat öncesi yaptığımız tetkiklerde hastalarımıza %90 oranında cevap veriyoruz zaten. Can Hocam, şeker ameliyatında şeker hastalığından doğan birçok biliyorsunuz organlarımızda, hormonlarımızda sıkıntı çıkıyor. Bunlardan kurtulabilme şansı var mı? Tabii ki. Şimdi zaten amacımız önce bir şeker hastalığını düzeltmek. Zaten şeker düzelince, kanda şeker azalınca şekerin fazlası kolesterol oluyordu. Kolesterolünüz düşüyor. Kanda şeker fazla olunca vücut su tutmaya çalışıyor. Vücutta ödem oluyor, tansiyonunuz çıkıyor. Şeker düzelince su da tutmuyorsunuz, tansiyonunuz da düzeliyor. Hatta daha yüksek oranda düzeliyor. Ya da şeker hastalığının neden olduğu işte gözde görme kaybı ya da göz dibi kanamalar oluyor. Bunların kanama ihtimalleri azalıyor, hatta belli oranda iyileşiyor. Ameliyat sonra sadece şekeri değil, şekerin neden olduğu işte bacak yanması mesela 1. haftada neredeyse tamamen ortadan kalkıyor. 1. ayda hiç kalmamış oluyor. Karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması 1 ya da 3 ay sonra tam olarak düzeliyor. 6 ay sonra tamamen normal oluyor. Bu çünkü neden? Bir kere karaciğeri yoran şey ilaç kullanıyordu. İlaç kullanımı azaldı. Kolesterol yüksekliği azaldı. Kilo fazlalığı azaldı. Karaciğere binen bütün yükleri ortadan kaldırınca karaciğer kendini yenileyebilen bir organdır. 6. ayda tamamen normale dönüyorlar. Sağlıklı bir yaşama merhaba diyebilirler evet, tabii yani. ki tabii. Sağlıklı yaşam kesinlikle merhaba diyorlar. Hayatları tamamen değişiyor. Hayata bakış açıları değişiyor. Çok hastam vardır. Mesela şeker hastalığı ne yazık ki böyle kronik yorgundur, kronik uykusuzdur. Hayattan biraz bezmiştir. Birçoğu ne yazık ki ya çok hastamdan duydum. Hocam ben ölmeyi bekliyorum diyor zaten. Birçok. Ve bunu yakınları da söylüyor. Ameliyat sonrası tekrar yaşama bağlanıyorlar. Yaşama umutları oluyor. Bir iş yapıyorsa işte dükkanı varsa dükkana malzeme alıyor, mal alıyor. Çalışanlarına daha iyi davranıyor.
Eşiyle daha iyi arası iyi oluyor. Yani hayata yeniden bağlanıyorlar. Bakın sizler ne kadar güzel bir başarının altına imza atıyorsunuz hocam Estağfurullah, böylelikle. biz de yardımcı olmaya çalışıyoruz Çok sağ tabii olun. ki. Peki hocam, halk arasında şöyle bir kanı var. Tabii ben de cerrahım ama bunu en azından metabolik cerrahi yapan birisi olarak size sormak istiyorum. Şeker hastaları ameliyat olamaz, yaraları geç iyileşir. Evet. İşte Onarımı yavaş. evet, yani ameliyat olursa sıkıntı yaşar gibi bir kanı vardır aslında. Siz yani özellikle Bunun üstünde metabolik ameliyat cerrahide yapıyoruz. zaten şeker hastalığına ameliyat ediyorsunuz. Ne ile karşılaşıyorsunuz? Şimdi şöyle doğru, şeker hastalarının yarı iyileşmesi zordur. Hatta diş hekimine diş çekmeyi bile Evet. korkarlar basit bir müdahale olmasına rağmen. Şimdi orada ameliyat öncesi hazırlık çok önemli. Hastanın şekerleri çok yüksekse ilaçlarını bir önce değiştirip biraz düzenlemek lazım. Ya da ameliyat öncesi hasta biz bir gün önce yatıyoruz, serum takıyoruz, şekerlerini belli oranda düşürürüz. Ve zaten bilimsel yayınlarda şunu söylüyor, ameliyat sonrasında kişinin şeker takibi yapıyoruz günde 4 defa. 250'nin üzerine çıkarsa hastada komplikasyon olma ihtimali artar. 250'nin altında tutabiliyorsanız komplikasyonlarınız azalır. Zaten bizim ameliyatın etkinliği de ameliyattan bir gün önce zaten gece 12'de aç kalıyor. Ondan dolayı şekeri düşüyor. Ameliyatın etkinliği kimi hastada birinci gün başlıyor, kimi hastada 3. gün başlıyor ama ameliyat sonrasında şekerler normale geldiği için bizim ameliyatlarımızdan sonra çok şükür herhangi bir komplikasyonla karşılaşmıyoruz. Ciddi komplikasyonlarla, yarı iyileşme bozukluklarıyla karşılaşmıyoruz. Zaten 25. gün hemen hemen %90 hastada şeker tamamen normale geliyor. O yüzden ameliyat sonrasında sadece ameliyatı yapmayıp hasta iyi takip ederseniz, doğru tedavide uygularsanız hiçbir komplikasyonla karşılaşmıyorsunuz. Yoksa içeride bizim 2 tane anastomozumuz var. Mide ile ince bağırsak arasında dikiş atıyoruz. İnce bağırsakla ince bağırsak arasında dikiş atıyoruz. Ama hastayı doğru hazırlayıp doğru takip ederseniz hiçbir sorunla karşılaşmıyorsunuz. Her şeyde aslında doğru doktor, doğru hekim, doğru tedavi ve doğru hasta. Tabii hepsinin bir arada olursa sonuç çok güzel olur. Evet. Bir de laparoskopik dediğimiz zaten küçük deliklerden girerek Tabii. yaptığınız için büyük bir kesi de yok. Kesinlikle büyük bir travma yok. Büyük bir Zaten travma vücuda sonuçta o eskiden ameliyatlar açık yapılıyordu. Büyük bir travma oluyordu. Şimdi küçük deliklerle yapıyorsunuz. Zaten iyileşiyor. Hastalar da bazen korkuyor. Hocam içimdeki dikişler kötü mü? Hep şu örneği veriyorum. Cildini gösteriyorum. Bak diyorum cildin iyileşmiş. Cildin iyileşiyorsa içerideki de iyileşiyor. Zaten cildinde sorun varsa içeridekinde de sorun olabilir. Tabii sadece ona bakmıyoruz. Başka parametreler de var. Hastaları mutlaka yakın takip Aynen. ediyoruz. 8'de sağlık izleyicilerimiz hocam. Bundan sonra şeker hastalığı olanlar Can hocama gidip başvuru yapabilirler Sağ olun. ve güzel sonuçlarla korkmadan, Evet. hiçbir endikasyonu olmadan tedavilerine devam edip bitirebilirler. Vermiş olduğunuz güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Estağfurullah. Çok Ben teşekkürler teşekkür Can ederim. hocam. Ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Obezite ve metabolik cerrahi uzmanı doçent doktor Can Karaca bizlerleydi. Bize vermiş olduğu güzel bilgiler için çok teşekkür ediyoruz kendisine. Programımız kaldığı yerden son hızla devam ediyor.